hak ve hakikat karşısında peygamberane mücadele eden insanları, onların hayatını okurken, hecelerken, hatta 10-12 yaşında sizin içinizdeki o minnacık çocuklar çağındayken sahabinin hayatını heceliyordum. Bana çok ütopik geliyordu. Enbiya-i İzam'ı anlamak zaten mümkün değildi. 50 sene, 100 sene durmadan irşad ve tebliğde bulun. Sonra bir insana sahip olama ve fakat sonra yine hiç sarsılma ve sarsılmadan Allah kapısının tokmağına dokunmaya devam et. Anlamak mümkün değil. Bu teslimiyeti, bu bağlılığı, bu temessükü, bu samimiyeti, bu hasbülüğü anlamak mümkün değil. Bana çok ütopik geliyordu. Nasıl olur böyle diyordum. Yurdun, yuvanın terk edilmesi, mal, menal, her şeyin feda edilmesi ve edilirken de dönüp geriye bakılmaması nasıl olur? Hani Nakşilerin bir şeyi var. 4 esas zikrederler. Farisi birkaç cümle içinde. Der tariki Nakşibendi lazım Ahmet çari terk. Terki dünya, terki ukba, terki hesbi, terki terk. Bu yolda 4 şeyi terk etmek lazımdır. Dünyayı terk etmek, ukbayı da terk etmek lazım. Hani nasıl diyor rehber, gözünde ne cennet sevdası, ne de cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Hayır dost, sen yanmayacaksın. Ben ve benim gibiler senin yerine kendimizi atacağız. Sen yanmayacaksın. Sen yandın. Burada yandın. Hem kebap gibi yandın. Şişlerde kebap gibi yandın. Yandın, hüryan oldun. Ama ah etmedin. Ah edip ağya rahından agah etmedin. Ocaklar gibi yandın. Ama gamisar eylemedin. ...80 küsür senelik hayatı adına, dünya zevki namına bir şey bilmiyor. Ömrü zindanlarda, muhakemelerde, hapishanelerde, teşviklerde, zulümler karşısında, esaretlerde, esaret kamplarında, firarilerde geçiyor. Kendisine zulmedenlere, kendisine acı çektirenlere, kendisine adım adım takip edenlere avazı çıktığı kadar yakınlarının yanında bağırıyor. Hakkımı helal ettim diyor. Bana kötülük yapanlara hakkımı helal ettim. Zindanlarda yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim. Bir şakî gibi beni takip edenlere hakkımı helal ettim. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Bu ne kâmettir, bu ne baştır Allah'ın, bu ne sinedir. Öyle diyor, öyle demişler, Cüneyd-i Bağdadi de öyle demiş. Öyle dediği rivayet ediliyor menkıbe kitaplarında, ilk ümmet Hazreti Ebu Bekir'in. Ve benim tanıdığım bir kâmet, hacca giden arabanın içinde oturuyor. İster inanın ister inanmayın. Hac kervanı hacca gidiyor.
40-50'lik kadrosuyla hacca giden araba yerinde duruyor, frenlemiş. El freni çekilmiş, dümdüz yerde duruyor. Ve herkes derin bir mürakabe içinde. Birdenbire araba gelip gitmeye başlıyor. Arabanın içinde herkes hayretle sağa sola bakıyor. Bu bizim boynu buruk, günümüzün fedailerinden birisidir. Sakalını sinesine basmış, derin derin rüyalar içinde hu Allah'ım hu diyor. O koca araba lerzeye gelmiş gibi titriyor. Yanındaki dost soruyor. Hak dost illallah ne diyordun, ne düşünüyordun? Birdenbire cehennemin alev alev yanışı hayalimde belirdi. Sonra isyan eden ümmeti Muhammed'in durumunu düşündüm. Ve birdenbire çığlık oldum. Allah'ım beni dedim, Allah'ım beni dedim, Allah'ım beni dedim. Ama bunları bağışla dedim. Rica ediyorum, ne fark görüyorsunuz? Farklar kapanınca, duygu düşünce çizgisinde aynı şey yakalanıyor demektir. Allah büyük bir kısmınıza ve inşallah hepinize aynı şeyi yakalatmışsa, bundan sonra size düşen şey, Allah'ın onlardan istediği ve onların da yerine getirdikleri şeyler olacaktır. Ne mutlu size ki Allah sizden bir şeyler istiyor. Ve ne mutlu size ki siz bu şeyleri yerine getirecek metafizik güce sahipsiniz.